السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين والكتاب سيدنا سعد وسلامة مشاهد نفسي ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذا كبد حري أجر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki susamış olan her canlının sulamak, yani ciğeri yanan diyor Arapçasını. Yani susuzluktan insan ciğeri yanar derler ya, onun sulamak için bir sadakadır. Yani, o da büyük bir sadakadır. En büyük sadaka su sadakasıdır. Yani sırf insan değil, hayvan, haşerat, ne varsa hepsini iyi kötü hepsine su sadakadır. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulami min nas aleyhi sadakatun kulle yevmin tatla'u fihi şems ta'dil beyne ithnayn sadakatun ve tu'inu racul ala dabbati feyahmil aleyha ev ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطو إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة وتميت الأذى عن طريق صدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanın her mafsalı için güneşin doğduğu her günde birer sadaka vermesi gerekir. Yani sadaka, şimdi çoğu insana sadaka ver diyor. Ya ben işte veriyorum. Her ayda veririm, haftada bir veririm, 1000 lira veririm, 5000 lira veririm falan. O her gün için vermek lazım. Yani 5000 vermeyeceksin, 100 lira her gün için vereceksin. Veremezsen işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o sadaka vermek lazımdır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmek sadakadır. Yani iki kimse sana istiyor, sen kim haklı kim haksız diye, hangisi doğruysa onu hükmetmek, doğruyu söylemek sadakadır. O da sadaka. Yani para vermek sadaka değil de bu bile sadakadır. Atına binmesi için birine yardım etmek, yani atına eskiden ata binmek bazen zor oluyor. Onu yardım etmek, ya eğerini tutacaksın ya şeyini tutup da ona binmesi bile o sana sadaka sayılır. Ya da onunla yükünü yüklemek sadakadır. Atına, hayvanına yük yükleyecek. Çünkü iki şey oluyor. Bir taraftan tutmak lazım. İkinci taraftan da birisi daha tutması lazım. Onu da yapmak, o da sadakadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bir söz sadakadır. Yani sana selam vermek, iyi söylemek, hal hatır sormak, o da sadakadır diyor. Bu da işte o vücudunun mafsalları için sadaka olan şeyden, o da sadaka sayılıyor. Namaza giderken atın her adım sadakadır. Yani hangi yakın mescit o 100 adım, öteki 200 adım derken o bütün şeyler sadaka sayılıyor onlar. Her adım için sadaka sayılmış için o senin 300 adımın, 400 adım, 500 adım ne kadarsa sadakadır. Birine yol göstermek sadakadır. Sana adres sorduğu yolunu göstereceksin. O da güzel anlatırsan, söylersen o da sadakadır. Eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak sadakadır. Ne gibi taştı, topraktı, dikendi, onları yoldan kaldırmak, o da sadakadır sayılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu kardin sadakatun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her ödünç verme bir sadakadır. Karzu Hasan derler. Ona yani Allah rızası için verilen borç, o da hem yani alabilirsin onu, verdiğin yani sırf sadaka değil, yani olsa o borç bile versen o gene sadaka sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
kullu ma'rufen sadakatun. Peygamber buyuruyor ki her iyilik bir sadakadır. Yani iyilikler çoktur. Yani iyilik yapmak her türlü iyilik, yani anneye, babaya, çocuklara, komşuya, insanlara iyilik yapmak o sadaka sayılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani hiçbir şey boşa giden bir şey yok. Müslüman için, mümin olan hiçbir şey boşa gitmez. Hepsi Allah indinde sadaka, hayır, hasenat, sevap yazılır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma'rufen sanatuhu ila ganin ev fakirin fehuve sadaka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zengin olsun, fakir olsun onlara karşı yaptığın her iyilik bir sadakadır. Yani zengindir diye iyilik yaptın diye ona sadaka sayılmaz diye o da sadaka sayılıyor. İyilik yapmanın karşılığı sadaka olarak şey yapıyor, kabul olunur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma'rufen sadakatun veddâlu alel hayr kefa'ilih vallahi yuhibbu igâtetel lehfân. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her iyilik bir sadakadır. İyilik dediğin çok yüzlerce, binlerce şey var, iyiliğin şekli var. O her birisi bir sadakadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayra yol gösteren hayır işleyen gibidir. Yani bu hayır yapılacak, bu hayırdır, bu yapılan şey Allah rızası için namazın yazdığı yardımını her türlü. Buna sen başkasına da göstersen o da sana da hayır, o hayır yapan kadar sen de ecir alırsın. Allah ne yapacağını şaşırmış, birine yardım edilmesini sever. Yani zor durumda olan insanlara ne yapacağı şeyden ne olacağını, ne yapacağını şaşırmış büyük bir imtihanda olan insana yardım edene Allah onları sever diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men menha minhata varikin ev minhata lebenin ev ehda zufaqan fehuve ka'atku nesemetin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sütünden istifade etmesi için hayvanı ödünç veren veya ihtiyacı olan kimseye para borç veren veya onu kaybetmiş bir kişiye yol gösteren köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Yani eskiden şimdi tabii süt kimse kutularda alıyor, şeyde alıyor. O vakit hayvanı ödünç veriyorlardı Allah rızası için. Fakir o hayvana bakıyor, sütünden istifade ediyor. Sütü bitince geri veriyor tabii sahibine. O yahut borç ihtiyacı olan borç para veren yahut yolunu kaybetmiş bir kişiye yol gösteren o kadar büyük bir sevap var ki köle azat etmiş gibi. Köle azat etmek en büyük sevaplardan birisidir. Tabi burada şimdi zamanın insanları gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu baştan sadaka meselesi başından söylediğimiz gibi ihtiyaç fazlasını, kendi ihtiyacı fazlasını şimdi başkası için ondan buna borç alıp da sıkıntıya düşmemesi lazım. O da mühimdir. İlk başta kendi rızkını, aile rızkını, çoluk çocuğun rızkını dikkat etmesi lazım. Onu artarsa karşı taraf hakikaten yok ben parayı alıp da çok para kazanacağım, başkasına vereceğim, gidip koyun alacak. Koyun dediğimiz değil, bizim 4 ayaklı koyun değil, kendi 4 ayaklı oluyor koyunla uğraşan insanlar. Ona yapıyor, ailesini perişan ediyor, başkasından borç alıyor. Onlara borç vermek gerekmez.
kumar oynayan, bu lüzumsuz şeylere uğrayan, borsaydı, koyundu, keçilere bir şey değil, keçi alabilirsin. Bende de keçi var çünkü. Ama şeylere, hele bu şey müptelası olan, uyuşturucu, haptı, şeydi, onlara hiç vermeyin. Geliyorlar, soruyorlar, ne yapalım? Ya para verme, bu para vermeyince ne yapacak? Alamaz bu adam bunları. İşte kızıyor, kızsın, ölecek, ölsün. Daha iyi. Hiç olmazsa temiz gider. Başka şey yani. Bunu buradan söyleme. Herkes sırf bizim Türkiye değil, her dünyanın her tarafı aynı şekilde oldu. Bu şey insanın nefsine ne kadar şey yaparsan o kadar daha beter eder seni. Kendi perişan olmuş, sen de perişan olma kardeşim. Ya bu sadaka meselesi burada Peygamber işte bu meselesinin başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İlk kendine, ailene iyi harcadığın hepsi sadakadır. İlk onlara bak. Ondan sonra başkalarına bakarsın. Sen şeyken ailen muhtaçken kalkıp da başkasına ya lüzumsuz bu çocuk bağırıyor, ağlıyor diye sen ona şey yapacağım diye sen kendini de perişan etme. Dikkat edin yani. Bu zaman çok berbat bir zamanda yaşıyoruz. Öyle eski zaman gibi değil. Eski zaman insanlarda söz vardı, meram anlarlardı, bir şey utanma vardı, arlanma vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Utanmadan gelip annesine, babasına, ailesine musallat oluyor. Ben para kazanacağım, siz bana para verin diyor. Allah ıslah eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men menha minhaten gadet bi sadakatin ve rahat bi sadakatin sabuhaha ve gabukuha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sütünden istifade etmesi için hayvanın ödünç verenin hayvanı sabah akşam sadaka ile dönüp gelir. Yani o dediğimiz gibi bir koyundu, keçiydi. Onun sütünden istifade etmesi için o hayvan sabah akşam verenin sadakası olur yani kullandıkça. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakat hayru sadaka el-meniha tağdu bi ecrin ve teruhu bi ecrin. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın hayırlısı ödünç verilen süt hayvanıdır. Ecirle gider, ecirle gelir. Ecirle geri gelir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu gene dediğimiz gibi ödünç verilmiş hayvandır. İşte koyun, keçi, inek olabilir gene o da çünkü o da şey yapar. Onu bakarlar, sütünden istifade ederler. Fakir, fukara insanlar her türlü yeterdi. Eskiden bir inek, iki inek olan zengin olurdu. Şimdi 200 tane inek olan insan sırf o gübrenin içine uğraşıp durur. Bir şey de kazandığı yok. Berbat ettiler. Dünya hiç bereket bırakmadılar. Şey kalmadı. Allah sahibi göndersin. Amin. Bu eski bereket gelsin. Amin. O şeyler güzellik gelsin inşallah. Amin. Allah'tan sadaka fîmâ kâle kâmâ kâle. Ziyaden ilâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashâb-ı kiram. وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية علي خاصة إمام طريقة وأوس الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الجواني وعلى الشيخ شرف الدين محمد ناصر الثاني وهذا أرواح من حضر الجواني حسين أفندي بالبقاء حاج مصطفى تراب الجملة من الكشف شرف Şeyh şuhadalar onlar için hayırlarına gelmesi, şerlerin def olması, insanların akıllarının başına gelmesi için Fatiha.